31 Ocak, 1 Şubat muhteşem bir iki gün. Bireysel haritalar için konuşuyorum. Yanlış anlamayın. Bu haftanın bu iki günü çok şanslı arkadaşlar. Önce bunu söyleyelim. Balık burcunda toplaşan gezegenler ki... Merhaba sevgili dostlarım, değerli arkadaşlarım. Yeni haftaya merhaba diyoruz. Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, neşeniz, keyfiniz yerindedir. Ben astroloğunuz Deniz Emine Coşkun. Yayınımıza ilk defa denk gelen, kanalımızı yeni gören arkadaşlar, sizler de hoş geldiniz. Şimdi tabii ki yüzsüzlük yapıp yine söyleyeceğim. Lütfen kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımızdan abone olmanızı, yorum yapmanızı, beğenmenizi tabii ki yine hatırlatmak istiyorum sevgili dostlarım. Evet, bu hafta çok güzel bir hafta ve yeni ayla başlıyoruz. Artık Ocak ayının son haftasındayız ve Cuma güne itibaren Şubat ayına geçiyoruz. Ve bu hafta gökyüzünde o kadar enteresan birleşimler var ki, evet, gökyüzü bir gezegen dizilimi yaşıyor ama bizim için asıl olan birikimler ve kavuşumlardır. O şu anda o göksel şölen dediğimiz, aslında onlar gerçekten de yan yana dizilmiş değil. Biz sadece öyle görüyoruz. Bunu da altını çizelim. Sevgili dostlar, yeni bir ay ile başlıyoruz yeni haftaya ve Şubat ayında bilhassa da ilk 10 gününde çok etkilerini göreceğiz. Geçen hafta yeni ay videosunu çektik. Videoların içinde burçlara etkilerini anlattık. Detayları oradan arkadaşlar, izlemeyen arkadaşlar izleyebilir. Ama tabii bu haftada burada neler gelişecek hayatımızda, bunlardan da bahsedeceğiz. En önemlisi ne biliyor musunuz? 29'unda bir yeni ay, aynen, çok güzel bir enerji. Hani yeni ay yeniliktir ama bu yenilik Kovada olduğu için bu tam anlamıyla bir yenilik zamanı. Ve Merkür de bu hafta artık buraya geçiyor, Kova burcuna, ve bu hafta itibariyle arkadaşlar mantıken de, düşünceler olarak da kendimizi o yeniliklere, o değişimlere tam olarak odaklayacağız. Çünkü farklı düşüneceğiz artık. Bizim hayatımızda hem daha evrensel düşüneceğiz, daha toplumsal düşüneceğiz, biraz daha mantıklı bakacağız. Daha sosyal olacağız. Zaten Güneş Kova burcunda çok sosyal bir zaman diliminde olacağız 21 Şubat'a kadar. Bunun yanı sıra elbette ki yeni ay 9 derecede mevcut. Jüpiter'den güzel bir destek alıyor, her ne kadar retro olsa bile. Bu da hayatımızda demek ki bir şeyleri yapabilmemiz için yine de bize bazı fırsatlar ve kolaylıklar getirecek. Evet, Mars retro Yengeç burcunda. Bu burç bazında daha çok etkiler vereceği için burada mesela bu yeni aydan ve bu hafta en çok etki alan ya da biraz daha etki almayacak. İşte ben şimdi şurada onları size söylemek istiyorum. Çünkü Mars Yengeç burcunda arkadaşlar. Tabii şimdi burada burç bazında ayırmak çok yanlış. Neden? Şimdi sen yengeçle ilgin yoktur, bir hava elementi burçsundur ya da işte ateş elementi burçsundur ama doğum haritanda belki Yengeç burcunda bir Mars'ın var ya da Terazide ya da Oğlak'ta ya da Koç burcunda, yine etki alırsın. O yüzden de burç bazında ayıramıyorum. Herkes burada biraz doğum haritasını hafiften bilmesi gerekiyor tabii ki, en azından yerleşimlerini. Şimdi arkadaşlar, yeni ay hakikaten çok güzel ve haftaya böyle bir giriş yapıyoruz. Güzel olan bir şey daha var ki bu hafta bakın, Venüs, Neptün, Kuzey düğüm yaşayacağız. Bunlar tam olarak birleşimde olacaklar. 28'inde çok etkili. Şimdi Mars'la Venüs arasında da var. Bakın, gerçekten burnunun dibine kadar bir şey gelir arkadaşlar. Artık o kadar yakınsın ki görürsün göremezsin. Bu senin bileceğin iş. Burnunun ucuna kadar gelen bir aşk vardır. Burnunun dibine gelen, yanından geçtiğin, konuştuğun, karşılaştığın bir gelecek vaat edecek bir eş zamanlılık vardır. Bu haftanın tüm görüntüleri bunlar. 31 Ocak, 1 Şubat muhteşem bir iki gün. Bireysel haritalar için konuşuyorum. Yanlış anlamayın. Bu haftanın bu iki günü çok şanslı arkadaşlar. Önce bunu söyleyelim. Balık burcunda toplaşan gezegenler ki 31 Ocak 1 Şubat günleri ay da Balık burcunda olacak. İlahi pencereler, kapılar açılır. Hani bunu çok sık duyuyorsunuz ya. İşte bu tam öyle bir şeydir. Kendini akışa bırak. Bırak kendini.
Kendini hiçbir şey için kasma, zorlama. Çünkü plütonik bir yeni ayda başlıyoruz haftaya. Bu plütonik yeni ay demek, Plüto varsa zaten bir döngü var, orada bir değişim. Çok şanslı arkadaşlar. Önce bunu söyleyelim. Balık burcunda toplaşan gezegenler ki 31 Ocak 1 Şubat günleri ay da Balık burcunda olacak. İlahi pencereler, kapılar açılır. Hani bunu çok sık duyuyorsunuz ya. İşte bu tam öyle bir şeydir. Kendini akışa bırak. Bırak kendini. Kendini hiçbir şey için kasma, zorlama. Çünkü plütonik bir yeni ayda başlıyoruz haftaya. Bu plütonik yeni ay demek, Plüto varsa zaten bir döngü var, orada bir değişim, bir yenilik var ve yenilik yapmalısın. Şimdi Balık burcunda da bu kadar çok bir görünüm olduğunda bu da ister istemez bir kendiliğinden olacağını gösteriyor. Bu kendiliğinden olan her şeyde öncelikle bir kere kuzey düğüm bir Jüpiter'in ikinci versiyonudur arkadaşlar. Burada bir Venüs'te varsa, bir Neptün'de varsa hani çok büyük aşklar vardır. Böyle unutulmayan dillere destan aşklar. İşte böyle aşklar zamandır. Çok büyük sanatsal bir enerji akışı vardır aynı zamanda. İnanılmaz büyük bir yaratıcılık vardır. Bakın bu görünümde sanatçılar dünyaya gelir. Bu görünümde mesela çok özel insanlar dünyaya gelir. Bu görünümde ben bu hayatta yaşıyorsam ne yapmalıyım sizce? Bir şeye teslimiyet göstermelisiniz. Evet, kendinizi akışa bırakacaksınız. Şimdi önemli kırılma noktaları yaşıyoruz arkadaşlar. Bu hafta işte Şubat'ın sonuna kadar bu gökyüzündeki şölen devam edecek. Şubat sonuna kadar inanılmaz süreçler yaşıyoruz. Ve şimdi bu hafta madem bunlar oluyor bizim hayatımızda, şimdi günlere göre bakalım neler olacakmış. Hemen size söylüyorum. Bu haftaya çok ciddi konularla başlıyoruz. İşinizi, kariyerinizi, statüyle ilgili konuları, bilhassa pazartesi günü Merkür'ün kuzey düğümle çok güzel etkileşimi var arkadaşlar. Merkür 28'inde yani 27'sinin gecesi 28'ine geçtiğimizde Kova'ya geçecek. Ve Kova burcuna geçen Merkür'le artık lütfen kafaları değiştiriyoruz. Başka türlü bakıyoruz. Daha modern düşünüyoruz, daha yenilikçi düşünüyoruz. Bunları lütfen hayata geçirin. Üstelik Uranüs ve Venüs arasında da bir sekstil açı var. Bu hafta birçoğunuz gerçekten hayatını dönüştürecek eş zamanlılıklar yaşayacaksınız. Mutlaka bir şekilde size bir şey anlatmaya çalışan ya bir kişi, ya bir olay, ya bir film, ya bir kuş, ya bir böcek, bir şey çıkacak karşınıza. İmkansız çıkmaması sevgili dostlarım. Şimdi pazartesi, salı gününü işle ilgili konular için mutlaka değerlendirin. Çünkü mesleki konularda, ama salı günü için şöyle bir şey söyleyeceğim. 17.46 ay boşluğa giriyor. 22.31'e kadar boşlukta. Bu saat aralığını kullanmayın. Salı günü için söylüyorum. Ama salı günü de Merkür ve Ay ve Merkür kavuşumu yaşayacağız. Salı gecesi. Zaten 29'unda da yeni ay. Bakın çarşambaya geçiyoruz. Merkürle dolu, Plüto'yla dolu bir yeni ay. Ne yapıyoruz? Yepyeni şeylere hazırlıyoruz kendimizi. Bakın çarşamba günü için şunları söylüyorum size. Ay ve Güneş'le kavuşumda, Merkür Plüto'yla kavuşumda, Ay Plüto'yla kavuşumda, Ay Jüpiter'e tam olarak bir sekstil üçgen açı yapıyor ve bugün bir yeni ay günü saat 15.35'te yaşanacak bu yeni ay. Biz ne deriz? Çok önemli bir döngü var arkadaşlar. Bu gökyüzüne uzun yıllar işaret bırakacak bir tarih. Bakın 29 Ocak çok önemli. Lütfen bazı şeyleri karar verme aşamasındaysanız bugün verin, ama hayata geçirmek için azıcık bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? 31'inden sonrayı bekliyoruz. 31 Ocak yani bitiyor Ocak ayı ve 1 Şubat Cumartesi günü ve Pazar günü inanılmaz bir gökyüzü var. Öncelikle Cuma günü ilahi ve maddi anlamda büyük zenginlikler gelir. Bakın Güneş Jüpiter üçgeni var. Bu da Perşembeden başlıyor aslında etkisi. Bu harika haftaya
o kadar güzel kolaylıklar etkiliyor ve katıyor ki Kova, ikizler, teraziler en çok bu Jüpiter'in ilahi korumasından tabii ki nasibini alacaklar. Ve haritalarında ve yükselenlerinde kesinlikle bu burçlar olanlar kesinlikle etki alıyorsunuz. Yılın en şanslı, en güzel zamanıdır. Bir Güneş Jüpiter'e açı yaptığı zaman eğitimde şanslısındır. Seyahatlerle ilgili konular olacaktır. Bir şeye başlamak için, duyurmak için harika bir gündür. Cuma günden bahsediyorum. En başında söyledim ya, 31 Ocak, 1 Şubat bu ayın, bu yaşadığımız son günlerin en önemli ve en özel günleri. Karar vermek için özellikle. Ve burada aşk olacak. Birçok burçta aşkla yüzü gülecek. Bakın dedim ya, burnun ucuna kadar gelmiştir zaten. Hemen cumartesi gününe bakıyoruz. Aman Allah'ım. Venüs kuzey düğümle, Ay Neptünle, Venüs Neptünle, Uranüs'ün Ay'la bir sekstili var. Ay'ın Mars'la bir üçgeni var. Yürüyen yürüyene Venüs, Ay'da aynı zamanda Satürn'e de kavuşacak. Gökyüzü boydan boya balık arkadaşlar. Kendinizi bırakın. O ilahi akışa bırakın. Mesela Neptün, Venüs. Cumartesi günü de inanılmaz bir gün gerçekten. Kavuştuğunda romantizm, duygular, yaratıcılığımız, içimizden öyle böyle şeyler akar ki, yani şarkı sözü yazarsın, büyük romanlar yazarsın, kitaplar yazarsın, hayatını yazarsın, bir şeyleri birilerine anlatırsın. Yani çok büyük romantizm var ve ilahi bir güzellik var, ilahi bir teslimiyet var. Çok değişik bir gün. Yani yıllardır demeyelim, ben böyle bir gökyüzünü ilk defa görüyorum. Hiç görmedim daha önce sevgili dostlarım. Pazar gününe geçişte bu arada saat 03'te gece Ay Koç burcuna geçecek. Asıl hareketlilik o zaman başlıyor. Yani gelecek hafta, ama pazar günü de gayet keyifli, çok güzel bir gün. Yani haftayı size nasıl anlattım görüyor musunuz? Oğlaklar için inanılmaz harika haberler alacakları bir iki gün. Sonra Kova'ya geçiyor. Bu haftanın yani burç sıralaması böyle. Çarşamba, Perşembe günleri Kova burçları, İkizler ve Teraziler inanılmaz şeyler yaşarlar. Bu arada onu da o zaman şöyle yapalım. Pazartesi, Salı Oğlak burçları, Koç burçları, Terazi burçları çok önemli olacak sizin için. Ve diğer yandan Boğa burçları, Başak burçları sizin için de pazartesi, Salı günü çok 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 önemli. Çarşamba, Perşembe gününü mutlaka değerlendirsinler. Kimler? Kovalar en başta, Teraziler, İkizler burçları, Aslanlar, Koçlar, Yay burçları. Bunlar sizin için çok önemli girişim günleri olacak. Kesinlikle değerlendirin tabii ki. Hemen cumartesi tabii Ay Balık burcunda. Bu iki gün en çok balıkların. Sonra yengeçlerin ve tabii ki burada karşısında ikizler de var arkadaşlar. İkizlerin, Akrep burçlarının günleri çok iyi değerlendirin lütfen. Ve pazar günü de Ay Koç'a geçiyor. Tabii Ay Koç'a geçince yine ateş elementi yükseliyor gökyüzünde. Aslan burçları baş sırada olacaksınız. Yine Yaylar ve Koçlar ve yine burada baktığımız zaman arkadaşlar Ay Jüpiter'le de üçgen yapıyor. Pazar günü görüşmelerinizi, konuşmalarınızı, bir konuyu bir karara bağlamak için harika bir gün. Yani ben bu hafta kötü şey hiç görmüyorum. Bilakis harika şeyler görüyorum. Bir dönüm noktası görüyorum. Tarih yazacağız. Siz de tarih yazın. Hayatınızın lütfen patronu olun. Güzel kararlar verin ve önümüzdeki süreçte yaşayacağınız her şeyi not alın. Çünkü bu bir dönüşüm haftası. Mutlu haftalar.